Selam, ben Sude. Bu videomda sizlerle beraber Marmara Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım bölümünün müfredatını inceleyeceğiz. Bunu neden inceleyeceğiz diyenler varsa kanalımda bir video yayınladım, tavsiyeler diye, ve burada üniversite seçerken nelere dikkat etmeliyiz anlattım. Burada aslında müfredattan bahsetmiştim. O videoda da söylemiştim. Müfredatları detaylı bir şekilde de inceleriz sizinle beraber diye. Bu soru bana TikTok'ta ve Instagram'da fazla geldiği için bunu dile getirmek, böyle analiz etmek istedim. O yüzden böyle hani çok uzatmadan hemen böyle başlamak istiyorum. Öncelikle ben zaten bu bölümü okudum. Bunu da anlatıyorum. Beni tanıyını da izleyebilirsiniz. Bu videolarda, daha önceki videolarımda da söyledim. YouTube serüvenine yeni başladım. Öncelikle bir anda fazla konuşunca sesime bir şey oldu. Evet, öncelikle müfredat, son güncel müfredat açtım siteden. Gideceğiniz, yazacağınız okulun bölümlerinin müfredatını öğrenmek için işte ben Google'a şu şekilde yazdım. Marmara Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım müfredat yazdım ve zaten direkt çıktı karşımda. Birinci dönemde Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi, Introduction to Communication, English for Media Studies, ekonomiye giriş, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukukun temel kavramları, İngilizce olarak sosyoloji, siyaset bilimi, Türk dili 1, üniversite seçimlik ders havuzu 1 var. Benim zamanında tam olarak bu üniversite seçimlik ders havuzu 1 yoktu. Bunu şu an merak ettim, bu ne dersi diye. Çünkü dediğim gibi ben okurken böyle bir ders görmemiştik. Bunda ne seçiyormuşuz? Ben hemen size söyleyeyim. Girişimcilik ve inovasyon, uygarlık tarihi veya psikolojinin temelleri diye 3 tane sekme var. Üçünden birini seçebiliyor öğrenciler. Buna şaşırdım çünkü bizde sadece 5 ders vardı ben okurken. Ne zaman okudum? 2018'de eğitim hayatıma başladım Marmara Üniversitesi'nde. Yani bu sene mezun, yani geçen sene mezun oldum. Bu sene mezun, bir şeyler saçmalamaya başladım şu an. Bu güncel bir müfredat. Çünkü daha öncekinde böyle bir şey yoktu. Şimdi hemen devam ediyorum. Şunu belirtmek istiyorum ki Marmara Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım %30 İngilizce bir bölüm. Yani siz derslerinizin bazılarını İngilizce bir şekilde görüyorsunuz. Bunun sayısı her dönem, her müfredatta değişiyor. Yani her müfredatta yanlış bir kelime oldu. Her dönemde farklılık gösteriyor. Şu an bunu şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Ben TikTok'ta da bir inceleme yapmıştım. Marmara Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım'ı kıyaslamıştım. Mesela İstanbul Üniversitesi'nde bir anda işte halk ilişkilere giriş dersleri, reklamcılık dersleri falan verilmeye başlanıyor. Ama Marmara Üniversitesi'nde hemen böyle size direkt böyle işte halk ilişkiler şudur, halk ilişkiler nedir, reklamcılık budur, şudur öğretilmiyor. Ama burada size işte ekonomiye girişti, Introduction to Communication'dı. Sizi bir temelinize hazırlıyorlar ve bu Introduction to Communication'da aslında iletişimin temelinden itibaren işte nasıl oluşuyor, bu argümanlar tam olarak ne, böyle size bunu öğretmeye çalışıyorlar ve aslında siz bütün eğitim hayatınız boyunca zaten halk ilişkiler nedir'i net bir şekilde size zikrediyorlar ve öğreniyorsunuz. Ya bu işte atıyorum Marmara'da 2. sınıftan itibaren bu görülmeye başlanıyor. Halk ilişkiler ve nedir, reklamcılık kampanyaları. Ama İstanbul Üniversitesi'nde ilk dönemde daha görülmeye başlanıyor. Bunun da videosunu çekeceğim. Bu videodan sonra büyük ihtimalle bir tane de İstanbul Üniversitesi Halk İlişkiler ve Tanıtım müfredatı gelecek diye düşünüyorum. Bu yüzden hani birinde direkt başlıyor, birinde de hemen başlamıyor. Bunun artısı ve eksisi hani konuşulabilir ama dediğim gibi burada hani Marmara Üniversitesi bunu başlamıyor ama bunları hani size öğretmiyor mu? Hayır, öğretiyor. Zaten iletişim nedir'den başlıyorlar size ve temel yapı taşlarınızı oturtmaya çalışıyorlar. Şimdi devam ediyorum. İkinci dönemde Atatürk ilkeleri ve İnkılap tarihi 2 var. Business Administration dersi var. English for Media Studies'in ikincisi var. Kişiler arası iletişim, halk ilişkileri temel kavramlar, medya tarihi ve iletişim çalışmaları, kültür ve sanat yönetimi, Sociology of Communication, Türk dili 2 ve üniversite seçimlik ders havuzu 2'den bir ders seçtiriliyor. Dersler çoğalmış. Bizde gerçekten bu kadar ders yoktu. Bu havuzdan da 3 tane ders var seçebileceğiniz. Medya ve insan hakları, medya psikolojisi, bir konuşamadım. Türkiye'nin toplumsal yapısı. Bu üçünden birini seçiyorsunuz. Bu arada medya ve insan hakları sanırım ben almıştım. Ama başka bir ders seçimliklerinde almıştım. Hani dönem içerisinde müfredatlar, yani sürekli böyle her dönem fakülte seçimlik, bölüm seçimlik diye alanlar var ve siz oradan ders seçiyorsunuz. Şimdi
Üçüncü döneme geliyorum. Üçüncü dönemde diyor ki, çok şaşırdım. Gerçekten bayağı değişmiş. Gerçekten şaşkınım. Basic Principles of Marketing dersi var. Communication Theories, kamusal halkla ilişkiler, sosyal psikoloji, iletişim hukuku, istatistik ve ardından seçimlik ders 1-2 sekmesinden ders seçmeniz isteniyor. Bunun içinde ne var? Yani bunlardan birini seçiyorsunuz. Hani bu seçimlik dediğim şeyin içinden sizin bir tane ders seçebiliyorsunuz. İşte ekle çıkar zamanında, ders seçim zamanında buradan hangisi size müsait ve uygunsa oradan bir tane dersi kendiniz seçiyorsunuz. Bu dediğim sekmeden ne seçebiliyoruz? İş sağlığı ve güvenliği, sanat tarihi, siyasi iletişim, sunum teknikleri. Şaşkınım çünkü bizim zamanımızda iş sağlığı ve güvenliğine dair herhangi bir seçmeli dersi de yoktu. Olsaydı bence alabilirdim çünkü ben önemli olduğunu düşünüyorum bu alanın. Tüm eğitim hayatımız boyunca değil, kariyer hayatımız boyunca iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Siyasi iletişim daha önce aldım. Sanat tarihi aldım. Seçmeli ders olarak almıştım bunları. Sunum teknikleri dersi de aldım ben. Bunlar biraz zevkli derslerdi. Hiç olmazsa yani sanat tarihi için çok bir şey diyemeyeceğim ama sunum tekniklerinde falan böyle interaktif bir şekilde derslerimiz geçmişti diyebilirim. Evet, şu an dördüncü döneme geldik. Research Methods in Social Sciences. Eleştirel teori ve eleştirel okuma, felsefe, reklamcılığın temel kavramları, sürdürülebilirlik iletişimi ve raporlama, iletişim etiği dersleri var. Gerçekten müfredat değişmiş, yenilenmiş. Bu arada az önceki dediğim şeyi yanlış okumuş olabilirim, İngilizce şeyi. Şu an hatırlamıyorum bile. Burada da seçilebileceklerde alternatif medya, dijital sanat, grafik tasarımın temelleri, ikna kuramları ve retorik, medya okuryazarlığı gibi dersler seçilebiliyor yine. Beşinci döneme geldik. Burada bilgisayar teknolojileri ve tasarım teknikleri dersi, halkla ilişkilerde kuram ve uygulama, kriz iletişimi ve itibar yönetimi, new media, topluma hizmet uygulamaları dersi var. Burada da yine seçimlilik ders 5, 6, 7'den bir ders seçmeniz isteniyor. Yine bunun içinde de oldukça fazla dersler var. Mesela bugün beni bir öksürük tuttu. Paydaş iletişimi, metin yazarlığı, atölye, sosyal medya analitiği, storytelling gibi advertisement analizi teknikleri gibi dersler falan filan var. Buraları hızlı geçiyorum. 6. döneme geldiğimizde akademik yazım teknikleri. Ben şaşkın. Bizde kesinlikle böyle dersler yoktu ekstradan. Bu arada sayfayı kaybettim. Tekrar açacağım. Halkla ilişkilerde kampanya tasarımı, public opinion, public diplomacy and lobbying var. Staj. Bakın bu çok önemli bir detay. Tüketici davranışları ve burada yine seçimlik derslerden bir ders seçiyoruz. Digital Public Relations, kültürel diplomasi, medya, popular culture and society, medya ve toplumsal hafıza, reklam araştırmalarına giriş, reklam kampanyaları ve analiz ve raporlama, yani sosyal medyadaki şeyleri anlatıyor. Şuna çok şaşırdım. Bizim eğitimimiz boyunca bir staj, zorunlu bir staj yoktu ve yeni okuyan arkadaşlarımızın eğitiminde artık bir zorunlu stajları var diye biliyorum. Bunun çok güzel yönleri var ve ben şu an okuyanlar için gerçekten bu şahane bir fırsat diyorum. Size kendim nasıl staj yaptım, nasıl bu süreç oldu bunları anlatacağım. Çünkü bizim zorunlu stajımız olmadığı için kendimiz ya biz sektörde ne yapacağız, nereye yönelsem dediğimiz için çok büyük bir karmaşa içerisinde staj yaptık diyebilirim. Herkes kendisi şahsi problemiydi yani bu. O yüzden şaşkınım. Sevindim de aslında çünkü gerçekten bir iletişim fakültesi öğrencisinin zorunlu bir şekilde staj yapması gerekiyor. 7. döneme geldiğimizde kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk ve proje yönetimi ve seçimlik ders 11-14'ten ders seçmeleri gerekiyor. Bunun içinde bütünleşik marka iletişimi, dijital reklamcılık, dijital veri toplama yöntemleri ve analizi, e-publishing, halk ilişkileri araştırmaları, kültür arası iletişim, reklam ve popüler kültür, reklam ve tüketici psikolojisi, spor pazarlaması ve sponsorluk iletişimi var. Farkındaysanız son dönemlere doğru Türkçe dersler daha çok çoğalıyor. Bu zaten belli bir oran olduğu için, hani %30 İngilizce olduğu için bunun yüzdeliği buna göre bölünerek, hani müfredatı bir şekilde dağıtarak bunu size veriyorlar.
Şimdi burada nereye geldim? 8. döneme geldim. 8. dönemde Media Planning in PR and Advertising, mezuniyet projesi ve seçimlik 15-18'den bir ders seçmeleri gerekiyor. Yine bunun içinde de oldukça fazla seçenekler var. Moda iletişimi bile var içinde. Reklam, müziği, ulus markalama. Yine oldukça fazla seçenekleri var. Öğrencilerin benim okuduğum dönemde ve mezun olduğum dönemde mezuniyet projesi de staj da yoktu. Bunun dezavantajları tabii ki oldu. Ama avantajları da oldu. Bunu söyleyebilecek olursam tabii ki hani kötü yanları oldu ama bazı arkadaşlarla biz böyle gerçekten sektöre kendi çabamızla girdik ve bir şekilde kendimizi tutmaya çalıştık ve bunun çabası ve size verdiği hırs çok çok ayrı bir konu. Ama dediğim gibi mezuniyet projesi olmuş olması ve ayrıca staj imkanı olmuş olması bayağı benim için şu an artı. O yüzden yeni okuyan arkadaşların da bunlara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek altını çiziyorum. Sizin bu konu hakkında sorularınız var mı? Sorularınız varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Başka iletişim fakültesine dair bölümleri de inceleyebiliriz sizinle beraber. Merak ettiğiniz üniversitenin müfredatına da bakabiliriz. İstediğiniz her soruyu bana sorabilirsiniz. Çünkü sizin sorularınızı gerçekten cevaplamak için buradayım. Kendi hayatımı anlatmaya, sizin sorularınızı cevaplamaya ve sizinle beraber hoş, samimi bir sohbet geçirmek için burada varım. Birazcık bu videomda hızlı konuştum. Hızlı konuşmamın sebebi zaten siteyi size videonun başında söyledim. Ayrıca burada zaten müfredatların fotoğraflarını da gösterdim. Amacım burada birazcık daha böyle hızlı sizde nerelere bakabiliriz, ne yapabiliriz gibi bunları gösterebilmekti. Dediğim gibi derslerde tam olarak hani ne anlatılıyor şu an bunların detayına sizle giremem. Ama siz genel olarak işte bunlar nedir diye kendiniz de bir ön araştırma yapabilirsiniz. Dediğim gibi müfredat bence çok çok önemli bir şey. Çünkü müfredatın ve bölümün güncel olması gerekiyor. İletişim fakültesinde bence böyle olması gerekiyor. Altını çizerek söylüyorum. O yüzden kesinlikle siz de bir göz atsanız böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu serüveninde bana eşlik etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda benimle beraber paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.